Arkadaşlar selamlar. Şimdi bugün haftanın son günü. Ekonomik takvime baktığımızda bugün tarım dışı istihdam var. Ve bu veri de yine yüksek volatilite yapabilecek bir veridir. Daha önceki videolarda söylemiştim. Çarşamba ile Cuma gününe kadar çok yüksek volatilite olabilir diye. Son 2 gündür yüksek bir volatilite yaşadık. Bugün de bu volatilitenin devamı olacak görünüyor. Şimdi tarım dışı istihdamda beklenti aşağı yönlü. Ama burada tarım dışı istihdamdan daha ziyade ortalama saatlik kazançlar. Yani şu iki veriyi ben daha çok önemsiyorum. Çünkü bunlar direkt enflasyona etki eden öncü verilerdir ve FED faiz patikasını da etkileyen verilerdir. Şimdi bu veri eğer ki beklentiden daha düşük gelirse yine tüm enstrümanlara yarar. Bu verinin öncüsü aslında çarşamba günkü şu ADP verisiydi. Bakın burada da zaten düşük gelmiş. Hatta o gün PMI verisi vesaire de varmış. Şimdi benim bugünkü beklentim yine bu verinin kötü geleceği ve piyasalar için pozitif bir fiyatlamanın olacağı yönünde. Şimdi ve ona göre de algoritmaya risk iştahını ayarlamış oldum. Algoritma için bir bakalım bugün bize hangi noktaları veriyor. Şimdi dün de ifade etmiştim. Artık portföyüme Tesla, AVAX ve ABD endeksleri ağırlıklı hale getireceğim. Paritelerden ve metallerden sıra dışı bir düşüş olursa ancak işleme gireceğim. Ama portföyün ağırlığı kripto hisse senetleri ve ABD endeksleri olacak. Ve buna uygun olarak da risk iştahını şu şekilde ayarladım. Yani nötre getirdim. Nötrdeki kastım şudur. Buradaki düşüş tam bir kanal boyu kadar olursa algoritma buy işlemi yapacak. Şimdi hızlıca enstrümanlara da bir bakmış olalım. Dolar endeksi 102.98 gelirse sell işlemi yapacak. USD JP'ye 216 gelirse sell işlemi yapacak. Euro USD 1.0819 gelirse buy işlemi açacak. GBP USD 1.2103 gelirse buy işlemi açacak. Tesla daha açılmadı. Nasdaq 12.471 gelirse buy işlemi açacak. S&P 500 4108 gelirse buy işlemi açacak. Bitcoin 22.935 gelirse buy işlemi açacak. Ethereum 1604 gelirse buy işlemi açacak.
AVAX 20.56 gelirse buy işlemi açacak. Ons altın 1892 gelirse buy işlemi açacak. Gümüşte 22.88 gelirse buy işlemi açacak. Şimdi portföye bir bakmış olalım. Portföyümüz dünkü o düşüşlerde birçok alım yaptı algoritma tarafından ve büyüdü. Zaten parite ve metallerden ilk fırsatta çıkacağım. Geriye sadece kripto ve Tesla kalacak. Yani AVAX'la Tesla kalacak. Toplamda bu AVAX'la Tesla'dan 17 tane pozum var. Geri kalan GBP'den 5, Euro'dan 4, 9, ons altından 2, 11, gümüşten de 4 tane pozisyon, yani 15 tane pozisyonu bugün TDI verisi sırasında manuel olarak kapatacağım ve kârlı kapatmaya da çalışacağım. Şimdi bir de MetaTrader'daki CopyTrade sayfasına gelelim ve burada hemen direkt varlık kısmının grafiğini de size göstermiş olayım. Bakın varlığımız 1637 liraya çıkmıştı. FED faiz kararı olduğu gün. Ondan sonraki merkez bankaları, yani Euro ve İngiltere Merkez Bankaları kararı sonrası enstrümanlardaki düşüş sebebiyle mevcut pozisyonlarımız değer kaybetti. Yani neredeyse 300 euro değer kaybetti. Ancak bu değer kaybının dediğim gibi önemsemiyorum. Yine buradaki hedefimiz 1637'yi ilk fırsatta yakın bir tarihte tekrar yakalamak. Büyüme oranımız, hesabın büyümesi %296 olmuş. Şu ana kadar içeriye attığımız kar realitesi 873 euro olmuş. Kasamızın bakiyesi 1165 ve pozisyonlar dahil varlığımızda 1327 euro. Bu video bu kadar. Saat 4'te yüksek bir volatilite olacak. O saate kadar önemli bir şey olursa yine bu videoya ek yaparım. Şimdilik herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.